Uzun bir aradan sonra selamlar. Ben Nükleus. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp nihayet tekrar video çekmeye, uzun video çekmeye karar verdim. Ve hazır 2025 bitiyor ve 2026 geliyorken bu 2025'te neler yaptığımı anlattığım, böyle birazcık da neler öğrendiğimden bahsettiğim bir video olursa güzel olur diye düşündüm. Ben eskiden beri kendimi tez canlı biri olarak tanımlarım. Ama son zamanlarda yaşadıklarım, yani birkaç yıldır yaşadıklarım bana şunu daha net bir şekilde gösterdi. Hayat sabredenleri daha güzel ödüllendiriyor. Ve tabii yüksek lisans sürecimde yapmam gerekenler, sonrasında yaşadıklarım vesaire. Dedim ki 2025'te benim öğrenmem gereken konu sabır. Ve ben de bunun üzerine çalışmam lazım. Yani şimdi düşününce böyle biraz etrafımdaki insanlara baktığımda da fark ettiğim şey şu. Tezcanlılık biraz yaygın bir şey. Özellikle de kişinin kendisiyle alakalı şeyler söz konusu olduğunda, kişisel gelişim gibi ya da kendisinde sabretmesi gereken şeyler olduğunda. Ve yeni yıl hedefleri de aslında bu tez canlılıktan, sabırsızlıktan en çok etkilenen şeyler değil mi sizce de? Daha önceki videomu yani bayağı önceki kanalımdaki ilk uzun videoyu izleyenler hatırlar. İzlemeyenler için de kenara bir yerlere koyacağım videoyu. Daha sonra bakabilirsiniz. 2025'e ben bir hedef, ya bir meydan okuma koyarak başlamıştım. 30 gün süren bu meydan okuma boyunca pek çok şeyi uyguladım, zinciri kırmadım. Ve bu bahsettiğim videoda da zaten bu meydan okumanın bana nasıl etkileri olduğundan bahsediyordum. Hatta videoyu da yeni bir meydan okuma koyarak bitirmiştim. Ancak o ikinci meydan okumayı hiçbir zaman tam anlamıyla uygulayamadım. Zaten o yüzden de videosu gelmedi hiç. Şimdi mevzu şu. Tamam, ben o meydan okumada çok güzel disiplin kazanmıştım. 30 gün gerçekten devam edebilmiştim. Ancak disiplinle beraber keyfi kaçınca sürdürülebilirlik de kayboluyor. Zaten benim sabırla alakalı değinmeye çalıştığım konu da tam olarak bu. Disiplin evet güzel ama her konuda aşırı disiplinli davranmak mümkün değil. Özellikle de kişisel gelişim konuları söz konusu olduğunda. Bu sebeple bu videoda da tam olarak bundan bahsedeceğim. Çünkü 2025'in devamında öyle uzun, büyük, katı meydan okumalar yerine daha kendime anlayışlı davrandığım, süreç konusunda sabırlı olduğum bir yol izledim. Tabii bu geçiş, bu aydınlanma öyle bir anda olmadı. İkinci meydan okumaya başlamaya çalıştığım süreçte ülkede bazı karmaşalar gerçekleşti ve bu benim bütün odağımı tamamen bu konuları takip etmeye yönlendirdi. Birkaç ay sürdü bunu aşmam. Birkaç ay sonrasında Mayıs gibi ülkedeki problemlerin mütemadiyen devam edeceğini fark edip kişisel gelişim gibi pek çok insanın lüks olarak gördüğü ama hayata devam ederken bence temelde çok gereken bir konunun üzerine tekrar titremem gerektiğini fark ettim. Çünkü yapmam gereken, yani kendi adıma hedef koyduğum pek çok şeyden uzaklaştığımı fark ettim. Tabii bu dediğim hedefler hep kişisel gelişimle alakalı. Bu videoda da sabrı öğrendim 2025'te neler yaptığımdan bahsedeceğim. Belki size 2026 hedeflerinizi koyarken ilham olur. Bahsedeceğim konular aslında temelde 4 ana başlıkta topladım. İlki spor, ikincisi kitap, üçüncüsü yaratıcı konular. Benim için çizim ve yazı konuları oldu bunlar. Dördüncüsü de bilimsel konular ve hani benim bilimsel becerimi arttırabilmeye yönelik çabalarım üzerine. Şimdi spordan başlarsak. Şöyle, ben spor konusunu 2024'ün sonlarında ele almaya başlamıştım zaten. Yüksek lisans sürecimde çok uzak kalmıştım spordan. Hani arada sırada biraz rahatlayabilmek için arada koşuya çıkıp işte tırmanışa gidip yürüyüşler yapıyordum. Ama belli bir rutin oturtmam mümkün değildi. Çünkü yani süreç çok benim kontrolümde ilerlemedi ve amacım tezimi bitirmek olduğu için vaktimin büyük bir çoğunluğunu da ona yatırıyordum. Bu çok doğru olduğu için söylemiyorum. Ben o dönem başaramadım bunu. Neyse, 2024'ün tezimden sonraki kısmında önce yürüyüşlerle, daha sonrasında spor salonunda kendim program yaparak ve salondaki pilates grubuna katılarak bu konularda ilerleme kaydetmeye çalıştım. Bunda aslında şimdi 2024'ün sonunda başladım ama 2025'te sporu hiçbir şekilde hayatımdan çıkarmadım. Çok mu her zaman bayılarak gittim? Çok mu her zaman çok istekli gittim? Hayır. Ama yapmaya çalıştığım şey şu.
Mesela fitness yapmaktan sıkıldığımda pilates grubuma daha çok ağırlık veriyordum. Ya da yüzmeye gidiyordum arada sırada. Ya da sadece dışarıda yürüyüş yapıyordum. Bazen evde spor yapıyordum. İşte sonrasında böyle dönem dönem sadece pilatese ağırlık verdim. Dönem dönem yüzmeye ağırlık verdim. Dönem dönem fitness'a ağırlık verdim zamanlarım oldu. Yani yapmaya çalıştığım şey temelde asla hareket etmeyi bırakmamak ve mümkün olabildiğince çeşitlendirmek. Çünkü biliyorum, eğer tek bir tanesine takıntılı bir şekilde yapmaya çalışacak olursam bir yerde sıkılacağım. Ben birazcık spor konusunda, ya ben pek çok konuda çeşitliliği seviyorum. Mesela kitaplar konusunda da benzer şekilde ya da çizim konusunda da benzer şekilde. Hobiler söz konusu olduğunda tek bir çizgide gitmektense farklı yerleri de uygulayarak gitmeyi tercih ediyorum. Devamlılığı sağlamayı amaçladım ki öyle oldu. Hani arada sırada böyle bir hafta gitmediğim, 2 hafta gitmediğim dönemler de oldu. Ufak bir iki sakatlık yaşadığım vesaire durumlardan dolayı da, hasta olduğum dönemlerden dolayı da gidemediğim oldu. Ama sözün özü, o devamlılık görüntüsünü böyle uzaklaştığımda, ölçeği küçülttüğümde görebilmek istiyordum. Onu elde ettim. Olay sadece o devamlılığı elde etmek değildi. Asıl hedefim o değildi zaten. Asıl hedefim sporun benim hem mental hem fiziksel sağlığıma iyi gelmesi. Zaten hani bunları reddedecek kimse yoktur. Bu herkesin bildiği bir şey. Ben de tam olarak bunu hedefliyordum. Hem ileride daha sağlam bir vücuda sahip olabilmek, yaşlandığımda özellikle, hem de genel olarak fiziksel bir sağlık sorunu yaşamamak adına, artı ruhen de iyi hissetmek adına devam etmeye çalışıyordum. Ve bu süreçte de bu devamlılığı görebilmeyi istiyordum haliyle. Artı ben Konyalıyım. Şu an ailemin yanındayım memlekette. Yüksek lisanstan mezun olduktan sonra memleketime döndüm şimdilik. Ve Konya'da şunu fark ettim. Spor Konya diye bir kurum çok güzel etkinlikler düzenliyor. Doğa yürüyüşleri yapıyorlar. İşte yarım maraton düzenliyorlar. Bu yarım maratonla beraber 10K, 10 kilometre, 5 kilometre koşuları falan da var. Ben de bir tane Halkapınar yürüyüşü olmuştu, köylere gidilen yürüyüşlerden. Ona katıldım. Bir de 10 kilometre koşusuna katıldım. Çok güzel düzenlenmişti. Bayağı beğendim. Gerçekten hani tekrar fırsatım olursa yine katılacağım. Hatta 2026'daki 10 kilometre koşusuna da kayıt yaptım. Sporun mental sağlığa etkisinden bahsetmişken ben bir yandan da yaratıcılığı geliştirmesi açısından da spor yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yaygın söylenen bir şey. Belki siz de duymuşsunuzdur. Pek çok yazar, pek çok yaratıcı işle uğraşan kişi bir yürüyüşe çıkıp, bu genelde açık havada oluyor. Yürüyüşe çıkıp o yürüyüş sırasında kafasındaki düşünceleri toplayabildiğini söyler. Hatta Haruki Murakami'nin "Koşmasaydım yazamazdım" diye bir kitabı var. Çok severim bu kitabı. Şöyle diyeyim, çocukken koşunca dalağı şişen bir insan olan ben, bu kitap sayesinde koşmayı çok sevdim ve koşmaya inancım arttı. Yani hani koşmak birazcık da motivasyonla alakalı bir şey. Eğer gerçekten nasıl koşacağınızı öğrenmek istiyorsanız bunun üzerine araştırma yapıyorsunuz ve dalak şişmeden koşmanın da yolunu buluyorsunuz. Yani 10 kilometre tamamlayabildiğimi düşünürsek bence gayet güzel bir başarı. Ve gerçekten bu o yaratıcılık kısmını da acayip etkiliyor. Bu bile başlı başına bence spor yapmak için çok güzel bir özellik. Ama tabii böyle bir derdiniz yoksa bile daha sakin, daha keyifli bir hayat yaşayabilmek için, artı fiziksel olarak bir problem yaşamamak için spora devam etmek güzel oluyor. Bunun için de hani illa benimki gibi 1 saat ya da işte 1,5 saat spor salonuna ya da yüzmeye vesaire gitmenize gerek yok. Hani bunun için ufak yürüyüşlere çıkabilirsiniz. 10-15 dakika bile çok fazla etki ediyor. Kesinlikle. Hani en azından böyle bir düzen oturtabilmek adına ufak ufak adımları geçerli kılmak ve bunun sayesinde zaten zamanla bir alışkanlık oluşması bence muazzam bir şey. Bir deneyebilirsiniz. Keyifli oluyor. Evde yapılan ufak spor videoları da var. İnternette bir sürü var bunun adına. Ben zamanında Chloe Ting'i yapıyordum mesela. Şimdi Haruki Murakami'nin kitabından bahsetmişken kitap başlığına geçebiliriz. Çünkü kitap konusu gerçekten benim en çok tatmin olduğum bir diğer konu oldu herhalde 2025'te. Benim 1000 kitap hesabım var. İlgilenen olursa açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Hesabımda işte okuduğum kitapları, bazen bu kitaplar hakkında yorumlarımı ya da alıntıları paylaşıyorum. Orada fark ettiğim şey şu: ben yüksek lisans yaptığım süreç boyunca, hatta biraz öncesinden itibaren bir süre gerçekten ya hiç ya da çok az kitap okumuşum. Bu konuda gerçekten çok güzel bir telafi dönemi oldu 2025 benim için. Şu an 2025'te totalde 13 kitap okudum ve elimde 2025 bitmeden bitirmek üzere duran 3 daha kitap var. Hedefim olan 20 kitaba ulaşamayacağım belki ama 16 kitaba ulaşacağım kesinlikle. Ya zaten mevzu olan sayıdan çok
bir alışkanlığı tekrar kazanabilmek, tekrar geri getirebilmek aslında. Ve aslında şöyle kitapları göstersem, yani hepsini tek tek yorumlamak bu videoda çok uzun olur. O yüzden öyle bahsetmeyeceğim. Sadece belki favorilerimden bahsedebilirim. Şöyle kitapların ismini kaydetmek isteyen olursa, bunlardan favorilerim şu 4 kitap oldu. Şu şekilde gösterirsem umarım netliyordur. Özellikle de önceki videomda da bahsetmiştim ama bu kitap, Sınırlar kitabı. Bununla alakalı video çekmek uzun süredir aklımda. Sadece çok böyle ahkam kesermiş gibi bir hal olsun istemiyorum. O yüzden böyle bazı konularını sindirmeye çalışıyorum. Bir bakacağım. O konuda hala tam netleştiremedim. Ama gerçekten benim hayata dair bakışımı çok değiştiren bir kitap oldu kesinlikle. Bir de hiç sevmediğim kitaplar var. Birazcık da onları göstermek istiyorum ufakça. Yani şöyle isimlerini bir göstereyim önce. Yani şimdi öncelikle beklentim çok yüksek olduğu için belki de bu kadar sevmedim bu kitapları. Ama yani tamam, şu Cahil Hoca beklentim çok yüksek olduğu için beğenmediğim bir kitap oldu. Bu ayrı. Ama bu 4 Anlaşma ve Kurban Tuzağından Kurtulmak kitapları, şöyle göstereyim. Bu ikisi inanılmaz bir şekilde beni rahatsız etti. Çünkü yani ben spiritüalizme inanan bir insan değilim. Ve bu kitapları da böyle birazcık daha mantık çerçevesinde işleyen kitaplar olacağını sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Vakit kaybıydı bence. Neyse ki incelerdi. Tavsiye üzerine aldığım kitaplardı. Hatta tavsiye verenlerden birisi, hatta ikisi de düşüncelerine çok kıymet verdiğim insanlar aslında, ama işte yani kitabın bazı konularındaki mesajları okey, güzeldi ama genel olarak çok tatmin olmadım o kitaplardan. Kişilerinden bağımsız tamamen. O kişileri hala seviyorum. Bunlarla alakalı yorumlarımı Bin Kitap hesabımda bakabilirsiniz. Çok uzun uzun bu videoda girmeyeceğim. Burada aslında değinmek istediğim şey birazcık daha kitap okuma alışkanlığıyla alakalı bir kısım. Şimdi ben 2025'in sonlarına doğru, işte Kasım sonu gibi sosyal medya hesaplarımı dondurdum. Telefondan sildim daha doğrusu bir tanesini, diğerini dondurdum. Ve bu süreçte fark ettiğim şey şu oldu. Bilinçsiz bir şekilde video kaydırmaya gerçekten insan çok fazla vakit ayırıyor. Çok fazla vakit harcıyor daha doğrusu. Ve hani bu isterseniz bilimle alakalı bir konu olsun, sosyoloji, siyaset, psikoloji fark etmez. Hani verimli bir konu olsa bile o video kaydırmanın gerçekten insana bir şey katabildiğini ben çok nadir gördüm. Hani bir de ben çok yemek videosu izliyorum. Tarif videoları kaydedip duruyorum. Onların da mesela çok azını yapmışımdır. İnsan sanki böyle fast food tüketirmiş gibi orada içerik tüketerek, bilgi tüketerek aslında çok da faydalı bir şey almamış oluyor bence bünyesine. Onu sindirebileceği bir şey yok. Zaten böyle öğütülmüş bir şeyler önüne veriliyor ve sen onu hızlı bir şekilde tüketiyorsun. Çok bir mantığı yoktu. Ve ben de birazcık bundan rahatsız olduğum için, böyle bir girdabın içerisine kapılıp gittiğimi hissettiğim için sosyal medya hesaplarımdan bir süre uzaklaşmaya karar verdim. Yaklaşık bir ay kadar falan telefonumda hiçbiri yoktu. Ve bu kalan vakti kitap okumayla değerlendirmeye çalıştım. Melikşah Altuntaş'ın kanalında çok güzel nasıl çok kitap okunurla alakalı bir video serisi var. 2 videodu en son. 3.'sü geldi mi hatırlamıyorum. Bakarım ona da. Onları da aşağıya ekliyorum. Çok güzel videolar bence. Zaten Melikşah Altuntaş böyle insana kitap okuma sevgisi aşılaması çok tatlı bir insan bence. Çok hoşuma gidiyor. Orada şey söylüyordu. Sabah uyanır uyanmaz İlk kitap okumak insana çok iyi geliyor diye. Ve ben bunu uyguladım ve son bir aydır herhalde favori uygulamalarımdan biri. Her gün yapmadım bunu ama mümkün olabildiğince aklıma geldikçe sabah uyanır uyanmaz böyle vaktim varsa 10-15 dakika kitap okumak inanılmaz keyif veriyor bana. Artı işte gece uyumaya çalışırken kitap okumak insanın uykusunu getiriyor. İstediğiniz kadar sevdiğiniz kitap olsun, bir şeye o şekilde odaklanmak uyku getiriyor. Belki bilimsel başka bir sebebi vardır arka planda, henüz hiç araştırmadım ama öyle bir etkisi var. Artı mesela atıyorum en basitinden tuvalet sırası beklerken insan o boşlukta 5-10 dakika en fazla bekliyorsunuz ya, orada telefonda video kaydırma gibi bir şey yaparken bunun yerine ben kitap okumaya başladım. 1 sayfa 2 sayfa derken daha hızlı kitap okuyabildiğimi fark ettim ve tabii bir de sosyal medyanın sürekli olarak böyle beynin arkasında insanın dikkatini çekmeye çalışan o hali, o çekiciliği olmayınca insan daha rahat odaklanabiliyor bence okuduğu şeye. Yani tamamen kişisel deneyimden bahsediyorum tabii ki ama bence denemekte fayda var. Yani eğer kitap okuma alışkanlığınız varsa ya da eskiden vardı tekrar kazanmak istiyorsunuz ya da hiç yoktu şimdi kazanmak istiyorsunuz, denemeye değer, tavsiye ederim. Çok keyifli oldu. Ve bu kitaplarla alakalı değinmek istediğim bir diğer konuda ben
Aynı anda bir sürü kitaba başlayıp yarım bırakabilen bir insanım. Daha sonra devam etmek için bu arada. Hani okumamak için yarım bıraktıklarımı benim için bir önemi yok da. Ve öyle çok fazla kitabım olduğunu fark ettim. Hatta onunla alakalı ufak bir kısa video serisi başlatmıştım. Onları da shortslar sekmesinden bulabilirsiniz kanalımda. Ve böyle bir geçmişle tekrar bağ kurabilme süreci gibi oldu bu kitapları okumaya başlamakta. Çok keyifli oldu. Herhalde öyle 3 tane kitap bitirdim şu an. Aynen. Penguenler Adası, Siddhartha, Görmek de bunun içine dahil olarak okudum galiba. Aynen. Aynen, Görmek de var içerisinde. O yarım kitapları o şekilde eritmeye başladım. O da çok güzel gidiyor. Şu an kendimi zorluyorum. Yeni başka kitaba başlamamaya. Tabii merak ettiğim kitaplar var. Şu an onları okuyacağım senenin sonuna kadar. Diğer kitaplar çok kalın. Onlara vaktim yetmez. Ama o seride çok tatlı gidiyor. Ve bir diğer bağ kurmak konusu yaratıcılık. Yüksek lisans hayatımda çok fazla şey değiştirmiş. Bu meydan okumamda da vardı. İlk meydan okumamda çizimle alakalı ve yazı yazmayla alakalı birer madde. Ve ben bunu devam ettirdim. 2025 boyunca. Her gün değil. Ama senenin son kısmında böyle Kasım zamanı gibi Gamze diye bir arkadaşım var. Onunla bugün ne çiziyoruz diye bir meydan okumaya başladık. Yani o önce başladı, ben ona dahil oldum sonrasında. Gamze her gün bir konu belirliyor ve biz her gün çizim yapıyoruz o konu üzerine. Kimin aklına ne gelirse artık o konuyla alakalı onu çiziyor. Ve bence çok güzel, insanın yaratıcılığını tetikleyen bir şey oldu. Artı 2025'te denemek istediğim çizim yöntemlerini denediğim, işte bir tane önceden yarım kalan, bir de yeni bitirdiğim 2 çizim defteri bitirdim. Bayağı verimli geçti. Epeydir bu kadar çizmiyordum ve inanılmaz şekilde keyif aldım bundan. Her gün çok bayılarak çizmedim, dürüst olayım. Ama yine de biraz zorlaya bir şeyler karalamış olmak insanın içini rahatlatıyor. Bir şeyler tamamlamış olma hissi bile çok rahatlatıyor. Yazmak konusundaysa dürüst olayım, sosyal medya hesabımı dondurma sürecine gelene kadar sadece günlüğümsü şeyler yazabildim. Yaratıcı pek bir şey çıkmadı. Düşüncelerimi döktüm. Bazen sadece dümdüz günlük yazdım. Ama bu bile bayağı etkili oldu. Son bir ayında sosyal medyaları dondurduktan sonra ise daha aktif yaratıcı yazarlık konusunda bir şeyler yapabildiğimi fark ettim. Tabii yani bunda daha önceki inatla günlüğümsü bile olsa yazdıklarımın etkisi olduğunu kesinlikle reddedemem. Bence muhakkak var. Çünkü yazmak da sancılı bir şey. Çizim yapmak da benim için sancılı bir şey. Herkes belki o şekilde deneyimlemiyor olabilir. Ama hani sonucu görene kadar insan debeleniyor. Ya da en azından böyle bir umut ışığı görene kadar yaptığı şeyden debeleniyor ve bu birazcık huzursuz eden bir his olabiliyor. Bazen hiç ilham gelmiyor ama ilham gelmemesine rağmen kendini yazmak ya da çizmek zorunda hissettiğin ve bunun üstüne gittiğin zamanlar oluyor. Yani ilham gelmeyince kendini dövmeyip birazcık böyle o yapmam gerekiyor mantığının arkasından gitmek, biraz disiplinle, bazen kendince bir hevesle yaptığında yaratıcılık konusunda insanın ne kadar yol kat edebildiğini gördüm. Şunu demiyorum, işte Sefiller kitabını yazdım falan tarzında bir şeyim yok tabii ki de. Ama en azından bir çaba içerisinde olmak beni çok mutlu etti. Ben zaten genel olarak yazmayı da seviyorum. Bir şeyler üretmeyi de seviyorum. O yönden beni çok tatmin etti. Ve son konumuz bilimsel konular. Şimdi şöyle, ben yüksek lisans tezimin son kısmında biyoinformatik çalışmıştım. Ve bu süreçte işte Python kodlama dilinde ilerledim biraz. Linux ortamı nasıl kullanılır bunları öğrendim. Ve izlediğimiz yolu baştan sona takip edebilmeyi gayet net bir şekilde kendi başıma halledebilmeyi öğrendim. Ve bu alanda devam etmeyi istiyorum bir yandan da. Tabii zaman ne gösterir kim bilir. Ama bununla uğraşmak bana keyif veriyor. O yüzden de biyoinformatik alanında bir şeyler yapmam gerekiyor çabası içerisindeydim zaten. Coursera'dan biyoinformatik kursu almaya başladım. Henüz daha bitiremedim. Bir sürü başka yoğunluk eklenince biraz ikinci planda kaldı ama kursta güzel ilerleme kaydettim. Bir de temel istatistik veri analizi kursu alıyorum şu an online olarak. TÜBİTAK destekli bir programın içerisinde. O da çok güzel gidiyor. Orada da R programlama dilini öğreniyorum. Bu şekilde gayet keyifli gidiyor. Bunun dışında benim o ilk senenin başında yaptığım meydan okumada her gün bilim haberi okumaya dair bir madde vardı. Bunu dört dörtlük ilerletmesem de ara ara açıp orada gösterdiğim web sitelerini, işte Nature'ın bilimsel haber sayfası var bir de. Nature normalde bir dergi ama onun bilimsel haber sayfasında dolaşmak ya da işte Science News'te dolaşmak gibi şeyler yapınca kendimi daha güncel ve alanımla hala bağlantıda hissetmek de güzel geldi. Ben öğrenci olmayı seviyorum. Bilimsel haberin dışında bir şeyler öğrenmeye devam etmek çok hoşuma gidiyor ve şimdi hoşuma gidiyor diyorum ama öğrenmek aslında inanılmaz da sancılı bir süreç. Çünkü normalde alışık olmadığın bir düşünme şekline, normalde alışık olmadığın araçlara alışmak zorunda kalıyorsun. Onları
kullanmayı, kendi amacına yönelik kullanmayı öğrenmek zorunda kalıyorsun. Burada zaten sabrı hiç bahsetmeye bile gerek yok, yani paso sabırdan ibaret bir süreç. Ama çok keyifli gidiyor benim açımdan. Kendime yatırım yaptığımı ve o konularda ben de yapabileceğim bir şeyler hissi bile çok inanılmaz keyif veriyor. Yani özetle 2025 baştan sona benim için gerçekten sabırla sürekli olarak böyle hasbihal halinde olduğum, sürekli bir sohbet halinde olduğum bir süreç oldu. Ve şunu da kesinlikle, yani zaten video boyunca sürekli olarak söyledim ama bu bahsettiğim şeylerin hiçbiri yılın ilk gününden itibaren kusursuz bir şekilde yapılmadı. Bence bu çok önemli. Çünkü insan sene başında kendine hedefler koyarken yok zinciri kırma, bir gün giderse kaybedersin tarzında böyle ya hep ya hiççi kafalarda davranıyor. Ama aslında hepimiz bir sürecin içerisindeyiz ve hepimizin kendi hobilerimiz dışında, kendi hedeflediğimiz şeyler dışında yapması gereken, yapmak zorunda olduğu pek çok işi var. Yani bütün bunların içerisindeyken zinciri kırma düşüncesi bana çok acımasızca geliyor. Bu sebeple kendine daha şefkatli ve anlayışlı olarak ve mümkün olabildiğince bugün olmadı yarın olsun, yarın olmadı öbür gün olsun ama yattı balık yan gitti demeden bu sürece devam ettirebilmek insana asıl o meyveyi yedirten şey oluyor. Ve bunda kendine sabırlı olmak da en temeldeki konu. Hani tamam, bir şeyleri öğrenmek, bir şeylerin sıkıntısına tahammül etmenin dışında kendi bahanelerine sabredip bir şekilde o hedeflediğin konuya devam edebilmek, orada ısrarcı olabilmek bence çok önemli. Yani baştaki bahsettiğim tez canlılıkla bu sabır konusunu birleştirirsek tez canlı olup hemen sonuç görmek için kendine çok katı kurallar koyup bunu asla ulaşılamayacak bir hedef haline getirmeye gerek yok. Tamam, tez canlılık okey ama sabrı bence her türlü insanın öğrenmesi gerekiyor. Özellikle de bir yetişkinin en kazanması gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum sabrın. Tez canlıysan da sabrı öğrenip en çok da kendine sabırlı olup bir şekilde hedeflerin yönünde çabalamak insana o meyveyi bir şekilde yedirtiyor bence. 2025'in bitmesine ben bu videoyu çekerken 4 gün kaldı. Bence sonunda öğrendiğim şey gayet kıymetli oldu benim için. Sabrı öğrendim. 2026'da bilmiyorum henüz neler olacak. Henüz daha tam net hedefler koymadım. Şu anki hedeflerime, şu anki uygulamaya çalıştığım şeylere devam edeceğim. Bir hedef listesi muhakkak oluştururum ama yani bir en azından karşımda bir yol haritası olmasını seviyorum. Dört dörtlük uyup uymamak değil mevzu. Süreç içerisinde de çok fazla şey eklenip çıkarılıyor listelere zaten. Ki o konuda da esnek olmak gerek bence. Böyle. Bakalım neler olacak. Peki senin 2025'te öğrendiğin en önemli ders ne oldu? Yorumlara yaz. Ve tabii ki videoyu beğen, kanalıma abone ol ve yeni videolardan haberdar olmak istersen zile basmayı unutma. Birlikte sabrın meyvesini toplayalım. Görüşürüz. Kendine iyi bak.